Dünyada birçok insan tembeldir. Erkek olsun, kadın olsun bu sonuç değişmez. Ne erkek üzerine düşen vazifeyi gereği gibi yapar ne de kadın. Kimse çalışmak istemez. Anneliği kutsal olarak görüyoruz ama bunu bile layıkıyla yapmayan milyonlarca kadın var. Aynı şekilde evini geçindirecek kadar bile çalışmayı reddeden bir sürü erkek var. Bir aile kurmak bir takım olmak demektir. Güzel olarak değerlendirilen insani özellikleri de, kötü olarak görülen insani özellikleri de cinsiyetlerine göre ayırdık. Erkeği evde karısına yardım etmiyor diye eleştirirken, kadını da para kazanmıyor diye eleştirdik. Bin yıllar içinde bu iş paylaşımını biz kendimiz oluşturduk. Bir ailenin ayakta kalması için birisinin eve kazanç veya yiyecek getirmesi gerekiyordu. Diğerinin ev ve çocuklarla ilgilenmesi gerekiyordu. Kadın da erkek de fizyolojik ve psikolojik özelliklerine göre hangi görevi alması gerektiğini gayet iyi biliyordu. İlk zamanlarda bu iş paylaşımını yaparken herkes memnundu. Fakat günümüzde erkeği çocuk bakımı ve ev işleriyle ilgilenmiyor diye eleştirirken, kadını da yönetime ve ekonomiye katkı sağlamıyor diye eleştirmeye başladık. Hem rolleri kendimiz biçtik hem de kendimiz itiraz etmeye başladık. Buna rağmen insanlık içinden hayatlarını topluma adamaya hazır olan fedakar bir azınlık grup çıktı. İnsanlığın ilerlemesi için hayatlarını bu işe adadılar. Hiçbir zaman da hak ettiği değeri göremediler. Bunlar hiçbir tembellik göstermediler. Hem toplumun kendilerine biçtiği rolü yerine getirdiler, hem de insanlığın refahı ve huzuru için geceler boyu uyumadılar. Bu kişi kadınsa hem eviyle ilgilendi hem de insanlık için çalıştı. Erkekse hem kazanç sağladı hem de insanlık için çalıştı. Bunlar tahmin ettiğiniz gibi bilim insanlarıdır. Demek istediğim, kadınlar topluma katkı sunmuyor diye eleştirilmesi yanlıştır. Kadının bir faydası yok, toplumsal gelişmeye katkı sunmamış gibi argümanları söyleyen erkeklerin de pek bir faydası yok. Çünkü bu gelişim ve katkı çok az bir insan tarafından sağlanmış zaten. Bunların da birçoğu kadın. Kadınları bu konuda eleştirmek yersiz. Çünkü insanlığın çoğu cinsiyet gözetmeksizin faydasızdır. Her ne kadar fayda sağlamak ya da sağlamamak meselesini cinsiyete göre ayrılmasına karşı olsam da bu videoda topluma çok ciddi katkı sağlayan ve bugünkü medeniyet seviyesine gelmemizi sağlayan kadınlardan bahsedeceğim. Bu kadınlardan bir tanesi bile bu bahsettiğimiz eleştirileri yapan milyonlarcasından çok daha değerli. 1. Ada Lovelace. Dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen, kendi kendini yetiştirmiş bir Victoria dönemi İngiliz matematikçisiydi. Hatta bazıları genellikle Charles Babbage'a atfedilen ilk bilgisayarın arkasındaki ana güç olduğunu söylüyor. Makine hakkındaki notları bir bilgisayar tarafından işlenmek üzere yazılan ilk algoritmayı içerir. Bundan dolayı genel kanı dünyanın ilk bilgisayar programcısı olduğudur. 1979'da ABD Savunma Bakanlığı çalışmalarını onurlandırmak için yeni bir bilgisayar diline Ada adını verdi. 2. Marie Curie. En çok uranyumla yaptığı çalışmalardan dolayı radyoaktivite alanında önemli ilerlemeler kaydetmesiyle tanınan bir fizikçi ve kimyagerdi. Polonyum ve radyumun keşfi de kendisine aittir. Radyasyon tedavisinin tümörler üzerindeki etkisi üzerine ilk araştırmayı yaptı ve 1. Dünya Savaşı sırasında X-ray cihazlarının kullanımına öncülük etmekten sorumluydu. 1903'te Marie Curie, Nobel ödülü kazanan ilk kadındı ve hem fizik hem de kimya dalında ödül kazanan tek kişiydi. 1934 yılında radyasyona uzun süre maruz kalmasından dolayı öldü. 3. Katerina Johnson. Bir NASA çalışanı olarak ilk ABD uzay uçuşlarının başarısı için çok önemli olan yörünge mekaniğini hesaplayan Amerikalı bir matematikçiydi. En çok Amerika'nın dünyanın yörüngesini terk etmesini ve Ay'a inmesini sağlayan hesaplamaları yapmasıyla tanınır. İnanılmaz matematik becerileri ve çok az teknolojiye ve hatta daha az tanınırlığa sahipken uzay yörüngeleri hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle ona insan bilgisayar lakabı verildi. 4. İngiliz kimyager ve röntgen kristalografı Rosalind Franklin, dönüm noktası niteliğinde bir keşif olarak kabul edilen DNA'nın çift sarmal yapısını keşfetti. Özellikle DNA'nın yapısının keşfi ile ilgili olarak mesleğe yönelik çabaları ve katkıları göz ardı edildi. Erkek meslektaşları 1962 yılında ölümünden sonra bu keşif için onu Nobel ödülüne layık gördü. 5. Jane Goodall, vahşi şempanzelerle yaptığı çalışmalarla meşhurdu.
Bu şempanzeleri ve onların insanlarla etkileşimlerini anlamamızda devrim yaratan ünlü bir primatologtu. Hayvanlarla çalışırken şempanzelerin daha önce insanlara özgü olduğu düşünülen bir beceri olan alet yapıp kullanmaları da dahil olmak üzere çığır açan birçok bulguya ulaştı. Goodall ayrıca maymunların fedakar davranışlar ve şefkatli jestler gibi karmaşık sosyal davranışlar sergilediğini de gösterdi. 6. Astronot Sally Ride 1983 yılında ilk Amerikalı kadın astronot oldu. Uzay mekiği yolculuğunda 2 görev uçtuktan sonra 1987'de NASA'dan ayrıldı ve 2001 yılında kendi adına kurduğu fen bilimleri eğitim şirketinin başkanı olarak çalıştı. Kanserden dolayı vefat etti. 7. Mae Jemison, 2 teknoloji şirketinin başkanı ve eski bir astronottur. 1992'de uzay mekiği fırlatıldığında uzaya giden ilk siyah kadın oldu. Şu anda önümüzdeki 100 yıl içinde insanlığın başka bir yıldıza seyahat etmesini sağlamaya adanmış 100 Year Starship projesine liderlik ediyor. Bunlar başarılı kadınlardan sadece birkaçı. Bu insanların da belli sorumlulukları vardı. Aile hayatları vardı. Geçim sıkıntıları vardı. Mesela Ada Lovelace'in babası onu küçükken terk etmişti. Bir başka örnek Maria Curie'dir. Gençlik yıllarında yaşadığı Varşova, o sırada Rus yönetimi altında Rus Çarı II. Alexander tarafından yönetiliyordu. Ülkedeki eğitim sistemi nedeniyle kadınların üniversiteye gitmesi ya da teknik eğitim görmeleri için yurt dışına çıkmaları gerekiyordu. 1885 yılında Maria'nın kardeşi tıp eğitimi almaya başladı. Ardından ablasının matematik ve fizik eğitimi alması için yardım etti. 3 Kasım 1891 tarihinde başladığı eğitimini 1,5 yıl sonunda sınıfının birincisi olarak fizik diplomasıyla taçlandırdı. 1894 yılında ise ikinci diplomasını matematik alanında aldı. Bu başarılarının yanı sıra kişisel saldırılara maruz kaldı. Tümü erkeklerden oluşan Fransız Bilim Akademisi bir oyla üyeliğini reddetti. Sürekli olarak belirli mücadeleler vermek zorunda kaldı bu insanlar. İnsanoğlu yeter ki yapmak istesin. Azimle devam ettikten sonra üstesinden gelemeyeceği çok az şey var. Kadınları topluma değer katmıyor, ekonomik ve siyasi alanda varlıkları yetersiz diye eleştirmek için önce ortaya ufak da olsa bir şey koymak gerekmez mi? Açıklamak istediğim konuya gelirsek, bahsettiğim eleştirileri yapan erkekler, kendileri de topluma hiçbir katkı sunmayan bireylerdir. İnsanlığın çoğu bu konuda yetersiz zaten. Katkı sunan bir avuç insan var. Bu konuyu cinsiyet açısından değerlendirmek, insanlığın sürekli olarak yaptığı korkunç hatalardan sadece biri.